Herkese merhaba. Bugün hepimizin kafasını kurcalayan o meşhur soruyu masaya yatırıyoruz. Bir kara deliğin içine düşersek, zaman bizim için gerçekten durur mu? Hadi evrenin bu en gizemli köşesine birlikte dalalım. İşte bütün mesele bu paradoksta kilitleniyor. Düşünün, iki tane bambaşka gerçeklik var gibi. Dışarıdan güvenli bir mesafeden sizi izleyen ekip arkadaşlarınız sizin kara deliğin kenarında yani olay ufkunda adeta zamanın içinde donup kaldığınızı görüyor. Ama sizin için kendi saatinize göre her şey normal. Kara deliğin kalbine doğru yolculuğunuz gayet belirli bir sürede devam ediyor. Peki hangisi gerçek? Gelin bu iki bakış açısını da bir inceleyelim ve bu işin aslını birlikte çözelim. Şimdi bu paradoksu çözebilmek için en temelden başlamamız lazım. Unutmamamız gereken ilk şey şu: zaman hepimiz için aynı akan mutlak bir nehir değil. Einstein sağ olsun bunu biliyoruz. Bu yüzden de sormamız gereken ilk soru, kimin zamanından bahsediyoruz? İşte bunlardan ilki astronotun kendi kol saati zamanı, bilimsel adıyla öz zaman. Nereye giderseniz gidin, ister bir kara deliğe düşün, isterseniz yörüngede süzülün, o kolunuzdaki saat sizin için her zaman tıkır tıkır saniyeleri bir bir sayarak işlemeye devam eder. Bu sizin bizzat yaşadığınız, hissettiğiniz fiziksel zamanın ta kendisidir. Peki ya diğeri? İşte ona da uzaktaki gözlemcinin saati yani koordinat zamanı diyoruz. Ama bu fiziksel bir saat değil, sakın karıştırmayın. Bu daha çok evrenin devasa haritasını çıkarmak için kullanılan, uzaktan yapılan matematiksel bir hesaplama. Olayları düzenlemek, etiketlemek için kullandığımız bir araç sadece. Ve işte bütün düğüm burada çözülüyor aslında. Tüm o zaman durdu paradoksu, bu iki farklı zaman kavramını karıştırmaktan çıkıyor. Biri sizin bizzat yaşadığınız gerçeklik, diğeri ise uzaktaki bir gözlemcinin kütle çekiminin zamanı nasıl büktüğünü hesaba katarak yaptığı bir çıkarım. Sizin kol saatiniz normal akarken, uzaktaki gözlemcinin hesaplamaları sizin zamanınızın o devasa kütle çekimi kuyusunda yavaşladığını, hatta neredeyse durma noktasına geldiğini gösteriyor. Hadi şimdi kendimizi bir anlığına görev kontroldeki o uzaktaki gözlemcinin yerine koyalım. Teleskopun başındayız ve arkadaşımızın kara deliğe doğru düşüşünü izliyoruz. Peki neden onu donmuş gibi görüyoruz? Gelin bunun fiziğine bakalım. Aslında gördüğümüz şey kütle çekiminin ışık üzerinde oynadığı bir oyun. Bakın ne oluyor. Astronot kara deliğe yaklaştıkça ondan bize gelen ışık sinyallerinin başına iki şey geliyor. Birincisi, o devasa kütle çekiminden kaçmaya çalışırken enerji kaybediyorlar. Bu da ışığın rengini kırmızıya doğru kaydırıyor. Yani görüntü gittikçe soluklaşıyor ve kırmızılaşıyor. İkincisi, her bir ışık sinyalinin bize ulaşması bir öncekinden daha uzun sürüyor. Sinyaller arasındaki zaman aralığı sürekli açılıyor ve en sonunda olay ufkundan bize ulaşacak son ışık parçacığının yolculuğu teorik olarak sonsuz zaman alıyor. İşte bu yüzden astronot gözümüzün önünde yavaşlıyor, soluyor ve sanki donup kalıyor. İşte bu meşhur sonsuza dek donma efsanesinin kaynağı tam olarak bu matematiksel gariplik. Fizikçilerin kullandığı standart harita, yani Schwarzschild koordinat sistemi, olay ufkuna gelince adeta çöküyor, bir hata veriyor. Bize fiziksel olarak hiç yaşanmayan bir donma olayı gösteriyor. Çünkü haritanın kendisi o noktada bozuluyor. Tamam. Görev kontroldeki teorik hesapları bir kenara bırakalım ve işin en heyecanlı kısmına gelelim. Hadi, kaskımızı takalım ve o kara deliğe gerçekten düşen astronotun kendisi olalım. Neler yaşardık? Şunu altını kalın bir çizgiyle çizerek söyleyelim. Astronotun bakış açısına göre olay ufkunu geçmek için gereken süre kesinlikle ve kesinlikle sonludur. Kol saatinde ölçülebilir, gayet normal bir süredir bu. Onun gerçekliğinde ne bir sonsuzluk var ne de bir donma. Bu da bizi şu inanılmaz gerçeğe getiriyor. Olay ufku, öyle filmlerdeki gibi çarpıp parçalanacağınız bir duvar değil. Orada ne bir yüzey var ne de bir bariyer. Sadece uzay zamanda görünmez bir çizgi. Ve büyük ihtimalle geri dönüşü olmayan o noktayı geçtiğinizi fark bile etmeden pürüzsüz bir şekilde içinden süzülüp gidersiniz. Yani özetle astronot için her şey normal. Saati tıkır tıkır çalışıyor, sonlu bir sürede ufku geçiyor ve kara deliğin merkezindeki o gizemli tekilliğe doğru yolculuğuna devam ediyor. Dışarıdan görülen o dramatik donma sahnesi var ya, işte o astronotun kendi gerçekliğinde zerre kadar yeri olmayan bir göz yanılsaması sadece. Peki ama nasıl olur da bu iki farklı gerçeklik aynı anda var olabilir? İşte şimdi o düğümü çözüyoruz. Aslında ortada bir paradoks falan yok. Sadece kullandığımız haritanın bir oyunu var. O donma olayı tamamen sınırlı bir matematiksel haritanın yarattığı bir yanılsama. Şu harita benzetmesi durumu çok iyi anlatıyor. Hani
Bildiğimiz dünya haritaları vardır ya, Grönland'ı neredeyse Afrika kadar devasa gösterir. Neden? Çünkü harita kutuplara yaklaştıkça bozulur, gerçeği yansıtmaz. İşte Schwarzschild koordinat sistemi de aynı şekilde olay ufkunda bozuluyor ve bize zamanın durduğu yanılsamasını yaşatıyor. Neyse ki fizikçilerin bu iş için daha gelişmiş, daha iyi haritaları var. Mesela Kruskal-Sekeres koordinatları gibi sistemler olay ufkunda hata vermiyor. Peki bu daha doğru haritalara bakınca ne görüyoruz biliyor musunuz? Astronotun yolculuğunda ne bir donma ne de bir duraksama var. Pürüzsüz bir şekilde ufku geçip yoluna devam ediyor. Yani bütün mesele evreni tanımlamak için doğru matematiksel aracı, yani doğru haritayı kullanmakta. Tamam, zamanın durması bir yanılsaymış anladık ama bu kara deliklerin tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Şimdi o teorik illüzyonları bir kenara bırakalım ve bir kara deliğin içindeki çok ama çok gerçek bir fiziksel tehdide bakalım. Gelgit kuvvetleri. Bu kuvvetlerin yarattığı etkiye fizikçiler biraz ürkütücü ama oldukça akılda kalıcı bir isim vermişler. Spagettileşme. Düşünün, kara deliğe yaklaştıkça ayaklarınıza uygulanan kütle çekimi, başınıza uygulanandan o kadar ama o kadar güçlü hale geliyor ki, vücudunuz adeta bir spagetti gibi uzayarak atomlarınıza kadar ayrılıyor. Ve işte sezgilerimize tamamen aykırı bir gerçek daha. Bu spagettileşme tehlikesi kara deliğin büyüklüğüne bağlı. Küçük, yani yıldız kütleli bir kara delik sizi daha olay ufkuna bile varamadan parçalarken, Samanyolu'nun merkezindeki gibi devasa, süper kütleli bir kara deliğin olay ufkunu hiçbir şey hissetmeden sapasağlam geçebilirsiniz. Tabii bu rahatlık sonsuza dek sürmüyor. Eninde sonunda tekilliğe yaklaştıkça o gelgit kuvvetleri sizi orada da yakalıyor. Tamamdır. Şimdi öğrendiklerimizi iyice pekiştirmek için şu meşhur efsanelere ve gerçeklere hızlıca bir göz atalım. Ne dersiniz? Birinci efsane, kara deliğin içinde zaman gerçekten durur. Gerçek şu ki, hayır durmaz. Sadece uzaktaki bir gözlemcinin matematiksel haritasında öyle görünür. Düşen kişi için kendi kol saatinde zaman normal akmaya devam eder. Unutmayın, görelilikte her şey bakış açısıyla ilgili. İkinci efsane, olay ufku. Böyle çarpacağınız katı, fiziksel bir duvardır. Gerçek. Kesinlikle yanlış. Olay ufku fiziksel bir yüzey değil. Sadece geri dönüşü olmayan noktadır. O görünmez çizgiyi geçtiğiniz an evrenle tüm iletişiminiz kopar. O kadar. Ve son efsanemiz, kara deliğe düşen astronot orada sonsuza kadar donmuş bir hayalet gibi görünmeye devam eder. Gerçekten ne olur biliyor musunuz? Astronottan gelen o sinyal o kadar zayıflar ve rengi o kadar kırmızıya kayar ki saniyeler içinde tamamen gözden kaybolur, tespit edilemez hale gelir. Yani pratikte çok çabuk bir şekilde yok olur. Sonuç olarak bu karmaşık görünen sorunun cevabı aslında inanılmaz derecede basit ve zarif. Hayır, bir kara delikte zaman durmaz. Sadece hangi saate referans aldığınıza göre, yani içine düşen siz misiniz yoksa uzaktan izleyen mi, ona göre farklı bir hikaye anlatır. Ve en güzeli, her iki hikaye de kendi içinde doğrudur ve fizik yasaları hiç kimse için ihlal edilmez. Ve sizi üzerinde düşüneceğiniz şöyle baş döndürücü bir soruyla baş başa bırakayım. Peki madem her şey bakış açısı, olay ufkunu geçtikten sonra arkanıza geride bıraktığınız evrene baksaydınız ne görürdünüz? Bazı teorilere göre o kısacık anda evrenin tüm geleceği gözlerinizin önünden bir film şeridi gibi hızla akıp giderdi. İşte göreliliğin ve kara deliklerin akıl almaz dünyası böyle inanılmaz gizemlerle dolu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.